TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Fatih Hocam. Hocam bugün saç ekiminde özellikle pek çok kişinin istediği, yani saçımla işte kestirmek istemiyorum ya da bayanlar da olabiliyor özellikle. Evet. Hani saçım çok uzun zamanda uzar. Hadi erkekler hani kısa saça belki daha sıcak bakabiliyor ama bayanlarda biraz daha sıkıntı oluyor. Yani saçlarını kesme isteği. Bu nedenle sorum şu. Kesilmeden saç ekimi yapılabilir mi? Hangi durumlarda kesmek gerekiyor, hangi durumlarda kesmeden de yapılabilir diyerek Şimdi, başlayalım. Saç ekimi, saç kesilmeden yapılabilir. Buna long hair saç ekimi deniyor. Ama bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Bayan hastalardaki yaklaşım da farklı, erkeklerdeki yaklaşım da farklı. Şimdi bayan hastalar bazen bize diyor ki, örneğin bayanda en büyük sorun yaşadığımız sorun androgenetik alopesi dediğimiz saç çizgisinin bozulmasına bağlı saç ekimi. Ya da bir skatrisi var, bir izi var, bir ameliyat izi var ya da geçirmiş bir mantar enfeksiyona bağlı bir iz var. O izi kapatmak için gene de kadınlar saç ekimini isterler. Kadınların saçları uzun olduğu için aslında saç ekiminin çok avantajlılar. Bu ensemizin alt kısmını, çok az bir kısmını kesip oradan toplayabiliriz. Çünkü bir pencere gibi. Evet, hiçbir şekilde belli olmaz. Evet. Ama bunun yanında hiç saçları kesmeden de uzun bir şekilde saçları alıp uzun uzun da ekebiliyoruz. Ama bu çok sağlıklı bir şey, ben olmadığını düşünüyorum. Çünkü saçları sökebilmek için kullandığımız bir trapan var. Uzun bir saçın ciltten çıkış açısını göremiyorsun. Yani sonuçta saçımız ciltten çıkarken belli bir açıyla çıkar. Bu herkese farklıdır. Bazında 45 olur, bazında 50 olur, bazında 60 olur. Esas saçı çıkartmak için bizim istediğimiz şey o kılın ciltten çıkış açısı. Çünkü saçı sökerken kullanacağınız trapanı saçın çıkış açısına paralel koyacaksınız ki onu zedelemeden çıkarabilirsiniz. Eğer ki o açıyı görmeden çıkartırsanız zedeleme ihtimaliniz var. Artı sadece çıkarttığınız saç değil, onun sağında ya da solunda var olan bir saç köküne de zarar verebilirsiniz. O nedenle uzun saç ekimi, yani long hair dediğimiz saç ekiminde kayıp biraz daha fazla oluyor. Artı bunun yanında yani çıkarttığımız köklere zarar verme ihtimali biraz daha yüksek oluyor. Bu yüzden donör sahada saç kaybı olabiliyor. Bunun yanında yavaş çalışıyoruz. Yani bir gün çalışırsınız maksimum 800.000 tane yapabilirsiniz. Biraz daha maliyeti yüksektir. Bence öyle baktığımda hem maliyet açısından hem sağlıklı olması açısından ben önermiyorum. Ama isteyen hasta varsa bunu yapıyoruz. Bunu anlattıktan sonra yapıyoruz. Ama dediğim gibi az ihtiyacı var. Örneğin 600 ile 1000 arası bir grefte ihtiyacı var. O zaman yapalım. Ama eğer ki ihtiyacı daha fazlaysa bunu 5-6 gün üstü ameliyat etmek yerine bir kere de yapar kurtarırsınız. Yani evet. O nedenle uzun saç ekimini ben prensip olarak hastalara çok fazla önermiyorum ama yapabiliyoruz. İsteyeni de yapıyoruz. Nedim hocam, 8'de sağlık izleyenleri o kadar şanslı ki sizin gibi hem deneyim hem tecrübede saç ekimini konuşturduğumuz için biz sizden kök hücre, greft ve bir kere de en çok kaç tane greft yapılabilir diye bir sorunun cevabını alsak. Şöyle şimdi... Bu çok karışık bir şey evet. Çünkü herkes çok başka bir şey söylüyor. Kök var, bir de greft var. Evet. Greft demek aslında parça demek. Yani sonuçta fuye diyoruz. Kelime anlamı follicle unit extraction. Yani folikülleri ünite halinde çekerek çıkartmak demek. Ünite ne demek? Bazen 2-3, bazen 3-4, bazen 1-2 ya da tek greft oluşturduğu saç kümesine greft diyoruz. Kök ise bir saç telinin bir tane kökü olur. Aslında kök dediğimizde bir saç telini kastediyoruz. O yüzden mesela diyelim ki hasta 2000 tane greft yaptınız. 2000 greft bazen anlamı 6000 saç olur, bazen 7000 saç olur, bazen de 3000 saç teli olur. Aslında bu grefte de günümüzde çok yanlış bir takım değerlendirmeler var. Mesela diyor ki ben size 2000 greft yapacağım, 8000 tane saç çıkacak. Bu sanki iyiymiş gibi anlatılıyor. Aslında öyle bir şey yok. Bu çok kötü bir şey. Çünkü düşünün ki 0.6 milimetrelik bir trapanla greft çıkartıyorsunuz. 0.6 milimetrelik bir trapanın içine bir tane, maksimum 2 tane kök sığar. Tabii. O zaman da sizin 3000 greft yaptığınızda yaklaşık 4000-4500 arasında bir saç teli olacak. Evet, sayı olarak az olacak ama birincisi ekim alanında kesinlikle bir skatris olmayacak. Evet. Ektiğiniz parçalar çok küçük olduğu için açtığınız kanal daha küçük olacak. Çok daha doğal, çok daha sağlıklı gözükecek. Evet. Yani insanlarımız sorarken greft nedir, kök nedir bunu çok iyi bilmeleri lazım. Yani
Kök tek bir saç telidir. Greft 1, 2 ya da 3, 4 saç telinin oluşu kümeye deniyor. Peki saç alınırken hocam en sık ve en yoğun hangi bölgede oluyor? Hangi bölgeden almayı tercih ediyorsunuz? Şimdi hastanın önemli olan nerede saçı var. Evet. Tabii en sağlıklı, en kolay alınan yer iki kulak arasındaki mesafe. Evet. Çünkü burada saç tellerimiz çok sıkıdır, çok fazla saç telimiz vardır. Cilt altında kas dokusu olmadığı için açıları çok düzgündür, çok rahat çıkartırlar. Cilt altı yağ dokusu fazla olduğu için yani bu bölgeden çok daha rahat çıkarlar ve çok daha hızlı çıkartırız. Çok daha sağlıklı çıkartabildiğimiz için en çok tercih ettiğimiz yer iki kulak arası mesafe. Ama herkeste yeteri kadar saç olmayabilir. Evet. Eğer burada yoksa, donör saha dediğimiz iki kulak arasında yoksa ikinci tercih ettiğimiz yer sakal kılları da çok iyidir. Özellikle bu çene altında, yanaklarda değil, çene altında kas olmayan şu alt kısımda çok rahatlıkla iyi bir sakal olan bir insana 1500-2000 greft toplanabiliyor. Bir gün çalışıp 1500 greft civarında yapılabiliyor. Kasık kılları çok sağlıklıdır. Onları yapabiliyoruz. Karın kıllarından alabiliyoruz, sırttan alabiliyoruz. Hiçbir yerde yoksa kol ve bacaktan da alıyoruz ama kol ve bacak kılları en zayıf kıllardır ve toplanması çok zordur. Bir gün çalışırsınız bir koldan toplayabilirsiniz. Maksimum greft sayısı 5-600'ü geçmez. Ama oysa ki bunu ensede yaptığımızda 5-6 bin toplayabilirsiniz. Sakalda 1500-2000 toplayabilirsiniz. Göğsümüzde 1000-1200 bazen 1500 toplayabilirsiniz. Karın da öyle. Ama dediğimiz kollar biraz daha zordur. Hasta ve doktor için daha avantajlı yani hocam diyorsun. Tabii maksat şu, hastaya en az sürede en doğru şeyi yapmak, en maksimum kökü yapmak ve en az masrafla yapmak. Evet. Tabii fiyat dediğimiz şey çok çok önemli hasta. Çünkü Türkiye gibi bir toplumda her şeyin pahalı olduğu bir yerde doğal olarak hasta ucuz istiyor. Ucuz isteyince insanlar tabii iki kulak arasındaki alanı daha çok tercih ediyor. Çünkü sakal kılları, göğüs kılları bunu herkes yapamıyor ve bunlar biraz daha pahalı oluyor. Hatta bir takım insanlar bunların tutmadığını söylüyor. Öyle bir şey yok. Bunların tutmama ihtimali yok. Yeter ki deneyimli bir elde yapılsın. Hastalara ben hep şunu öneririm. Fiyata göre saç ektirmeyin. Kesinlikle. Böyle bir şey yok. Yani bir de böyle bir algı var. Sınırsız greft. Böyle konuşuluyor. Böyle bir şey de yok. Evet. Yani sen benim cildimi mi gördün? Sen benim açıklığımı mı gördün? Sen benim ne kadar greftimin var olup olmadığını nereden biliyorsun? Sen benim cilt sağlığımı nereden biliyorsun? Bakalım Yani- sayısız greft var mı bende? Önemli olan hastanın ihtiyacı olan şeyi en iyi şekilde Evet. yapabilmek. Yani hiçbir zaman hastalarda ben aslında Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan birisi budur. Örneğin bir manava gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana 2 kilo elma verin diyorsunuz. Değil mi? Evet. Veyahut da gidiyorsunuz bir alışveriş 5 kilo şundan verin diyorsunuz. İşte saç ekimindeki en büyük yanıltıcı şey bu. Seans diyorlar. Seans ne demek? Ben bir seansta 5000 yaparım, 6000 yaparım. Birisi maksimum 500 yapar. Şimdi seans kelimesi çok yuvarlak bir kelime, anlamsız bir kelime. Aslında saç ekiminde ölçüt birimi ya greft olacak ya kök olacak. Tabii. Yani hastalar, danışanlar konuştukları hekimlerle bunu konuşurken bana kaç tane greft yapacaksınız? Evet. Ya da bana kaç tane kök yapacaksınız? Bunun üzerinden konuşmalılar. Çünkü seans diye bir tabir yok. Seans çok yuvarlak bir şey. Bu dünyanın hiçbir yerinde geçerliliği olmayan, sadece ülkemizde olan bir değer. Hocam peki safir uç saç ekimi var. Bunun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Şimdi cerrahide bir kural var. Hocam bizden daha iyi bilir. Estağfurullah hocam. Dokuya ne kadar saygılı olursanız doku sizi o kadar ödüllendirir. Dokuya ne kadar saygısız davranırsanız doku sizi o kadar cezalandırır. Aslında bunun en güzel örneği safir uçtur. Safir uç dediğimiz sıkıştırmış bir camdır. Ucu kama gibidir. Ve bununla kanal açtığımızda dokuya çok az zarar veririz. Aslında safir uç saç ekimi tekniği değil. Saçın yerleştirmek için, manuel yerleştirmek için, Kullanılan. kanal açmak için kullanılan bir ekipman adıdır. Bir sürücü gibi bir şey Bir sürücü aslında. bir şey bu. Evet. Bu bir Ama bunun teknik çok değil. fazla sosyal medyada falan reklamı var. Biz safir uç saç ekimi yapıyoruz falan. Bu biraz pazarlama, bilmeyen insanlara anlatılan bir şey. Evet. Şimdi safir uç evet dokuya çok az zarar verdiğin çok güzeldir. Ama onda çok çeşitleri var. Yani 1.5 milimetreden tutun 0.7'ye kadar var. Onun en incesi en iyisidir çünkü en az travma verenidir. Ama safir uç demek en iyisi demek değildir. Safir uçun çok avantajı var. Dediğimiz gibi dokuya saygılı davranması, 1 santimetre kare açabildiğimiz kanal sayesinin çok fazla olması, safir uç sayesinde ince kullanıyorsan santimetre kareye 45-50 değil 60 tane dahi kanal açabiliyorsunuz. O zaman da çok sıkı bir saç yapabilirsiniz. Ama her zaman iyi demek değildir. Çünkü kanamayı az yapıyor, dokuya az zarar veriyor. Bunun yanında
her şey çok güzel gidiyor ama kanalaşmaya başladınız. Eğer kanamıyorsa bu sefer Safir3 kullanmayacaksınız. Bazen kanatmıyor. Safir3 bu kanamayı yapmadığı zaman, hiç yapmadığı zaman da ektiğiniz grefler tutmayacak. Sonuçta saç ekimi yaparken saçı yerleştireceğin alan kanlanması çok iyi olan bir alan olmak zorunda. 10 tane ameliyat ettiniz, 9 tanesinde Safir kullanıyorum ama eğer bir tanesinde bunu çok sık yaşamaya başladık, hiç kanama olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Dönüyoruz eski sistem, kendi elimizle yaptığımız, jiletle yaptığımız o trapanlarla kanalaşma yapıyoruz. Çünkü kanamanın mutlak olması lazım. Eğer kanama olmazsa o zaman da saç ekimi başarısız olacak. Burada da hekim farkında. Tabii yani aslında kişiye özeldir saç ekimi. Evet. Yani herkesle aynı şeyi yapmıyorsunuz. Herkesin cildi aynı değil, herkesin kıl tipi aynı değil. Herkese farklı. Onarım süreci bile aynı değil hocam herkesin. Herkese Tabii ki. farklıdır yani onun için. Hocam peki saç çizgisi nedir ve neye göre oluşturulur? Yani saç çizgisi aslında bu işteki en trik noktalardan bir tanesi. Evet. Şimdi saç evet bizi soğuktan koruyor, sıcaktan koruyor. Ama önemli özelliği bizim yüzümüzün bütünlüğünü sağlayan önemli aksesuar. Evet. Yani örneğin birinin yüzüne baktığınızda yüzünün belli bir kısmını görüyorsanız onun o kısımda sorun yoktur aslında. Sorun saç çizgisindedir. Şimdi saç ekimi yapacak insanda iki değişik göz olması lazım. Bir tanesi yüze baktığında güzel bir şey varsa onu yakalaması lazım. Kötü bir şey varsa onu yakalaması lazım. Saç çizgisi o kötü olanı gizler. Evet. İyi olanı da ön plana çıkartır. Örneğin hastanın kaşları ve gözleri iyi ise, örnek olarak bunu söylüyorum. Burun kadar saça derinlik yaparsınız, kaşını erkekte ters simetri saçına verirsiniz ve kaşıyla, gözleriyle eğer ki saç çizgisini uyumlu yaparsanız büyük bir burnunu görmezsiniz ya da sivri bir çenesini görmezsiniz. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık tekrar. Çok güzel anlattınız. Hem halk diliyle bütün seyircilerimiz bence sesi açıp tekrar sizi dinlemek isterler. Çok teşekkürler. Biz sağ olun. teşekkür ederiz. Bugün bizlerle Doktor Nedim Ardıç beraberdi ve bize saç ekiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada diş hekimi Kanun Mercimeğin görüntüleri var. Hep birlikte izleyelim.